Arkadaşlar günaydın. Kore'de 6. günümüz. Kutsi ile güne başladık. Hoppa. Bugün yağmurlu bir gün Kore'de. Biraz sonra Çengi gelecek. Önce kahvaltı yapacağız. Serdar kahvaltı hazırlıyor. Hadi bakalım. Ayrılık zor değil. Çılgın vur çatlasın. Oynasın ya. Yani işte burada peynir ve zeytini bulabilmemizin sebebi getirmemiz. Cheng çok istiyordu sucuklu bir kahvaltı yapmak. Şimdi onu hazırlıyoruz. Cheng in the house gençler. Bugün party time. Kapalı bir hava bugün. Bakın. Korece'de bok demek şans demek. Şans. Çok boklu adamsın oğlum. Porsche. Cumartesi 12'ye kadar diyor. Arkadaşlar araba kiralamaya geldik. Biraz da biz keyif yapalım. Böyle değişik yerlere gidelim arabayla gezelim. Just 2 günlüğüne. Günlük kirası en ucuz para $50 günlük kiralık. Şuna bakarsanız müziğin gücü anlamına geliyormuş. Sanat çalışmasıymış. Çok güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar çıkacağız. Size ilginç bir şey göstereceğim. Burada hiçbir asansörde 4. kat diye bir şey yok. Yani 4 diye bir şey yazmıyor. Çünkü 4 Kore'de ölüm anlamına gelen bir ifadesi var. O nedenle 4'e F diyorlar. Ford diyor. Bak mesela. Biz giriş kat direkt birinci kat. Fantastik. Bu metro istasyonunda tam gezerken birdenbire bir güzel resme rastladık. Bir Türk savaş kahramanı, Kore gazisi, General Tahsin Yazıcı'nın savaş kahramanı olarak adlandırıldığı bir resim var burada metronun içinde. Buyurun. Herkes yorgunluktan öldü. Bir araba kiraladık 30 saatte. Allah gözlerim kaydı. Uyuyacağım vallahi öğlen. Kiraladığımız araba. Şoförünüz burada. Ne yorulduk ya? $50 kiraladığımız araba bu. Yok. Arabamız güzel. 2 günlük için $100 kiraladık. $40 da sigortası var. Ama yani bittik ya. Ne araba kiralamak zormuş arkadaş burada. Bir kere arkadaşlar buraya gelmeden önce mutlaka arabanızı kiralayın. Çünkü burada bu fiyatlara araba yok. Minimum fiyat bu. Türkiye'ye yaşamaya başladım. İlk zamanlarda bana ucuz geldi tabii ki de. Sonra da o normallaşmaya başladı. Yani fiyatlar, Evet. et, met falan. Sonra geri Kore'ye döndüm. Bu ne be? gibi yani. Her şey çok pahalı. Arkadaşlar şimdi yolumuz Gangnam'a doğru. Orada mağazaları gezeceğiz. BTS, EXO ve türevleri. Gangnam nasıl bir yer Cenk? Çok zengin. Çok zengin bir muhitmiş burada. Oo, bir arabaya bakın. Rolls Royce. Peki o Gangnam Style'ı söyleyen adam Sai. Sai Diyoruz. Şerit değiştirme diyor. Tam Ankaralı ya şu anlayacağım var ya. Tam bir Ankaralı şoför modunda. Aslanım benim. Sağdan sola. Tam çıktığım şoför. Kore'de bu ana Sen kadar görmediğimiz her şeyi yaptı. Bak şu bir dakika. Senin ne yapman lazımdı o korna sesini biliyor musun? Camını açıp ne var lan? Şöyle. Ha ne var kardeş? Önümüzde bir Rolls Royce var. Çarparsak. Kaçacağız. Oha radyo Bu nedir abi bu şarkı? Ne güzel ya. Budist. Ha bu Güzel. Yağmurlu bir günde Seul sokaklarındayız. Çen'in stres olduğunu ilk defa gördük. Şey hissettim. Bu Hyundai modeli. En lüks olan. Bu G330 Genesis. Buymuş. Mesela bu Türkiye'de üretilmiyor. Aa. Tek Kore Büyükelçisi'nin arabası bu. Ha, Türkiye'de sadece Kore Büyükelçisi'nde var bu araba değil mi? Türkiye'de üretilmiyor. Satmıyorsunuz Türkiye'ye. Evet. 생각나는 노래들. Serdar bilir Serdar. 요즘 ma음이 좀 안 좋으신가 Serdar 봐요. uyumuş Serdar. 아, 비도 오고 Serdar'a bakar mısın? Şu an Gangnam'da Koex'e geldik. Oranın otoparkına girdik. Otoparkı paralı. $2.4. 15 dakikası $1.2. Bayağı büyük. Ve bu Coex ilk yapıldıktan sonra ben de bir merak ettim. Gezmeye geldim. Burada kayboldu. Bu kadar büyük. O kadar. Bir 5 dakikadır yaptığımız muhabbet şu ki makarna yapalım yarın. Hani otelde odamızda. Çeng'e sorduk, dedik ki makarna ne kadar? Makarna pahalı dedi. Pahalı. Burada kızlar Kızlar hava atmak için ve böyle özel bir yemek. Ben o kadar Türkiye'ye geldikten sonra o kadar çok şaşırdım ki. Ya işte makarna çok ucuz. Hep öğrenci yemeği.
Abo dedim, inanamadım yani. Dünyanın en garip şeyleri. Yani makarnanın burada hava atma aracı olması. Yani bizim bütün herkes hava atabilir burada rahatlıkla yani. Makarnasını getirsin İstanbul'dan. İdollerin mağazasına gidiyoruz. Ve benim üzerimde ne var? Exo. Exo. Ben Exo'cu olduğum için. Hatta Çenci. Hayvan kadar ucu gözükmüyor ya. Ucu gözükmüyor alışveriş merkezinin. Ben böyle bir şey görmedim. Şöyle yazıyor. SM Town. Dev bir kütüphaneyle karşı karşıyasınız şu anda. İnanılmaz. Gerçekten muhteşem bir kütüphaneymiş bu ya. Şahane bir şey bu. Değil mi? Ne kadar güzel tasarlanmış yani. Şuraya bakın. Bunlar ne böyle? İnanılmaz bir oyuncak mağazasındayım. Müthiş güzel. Ya nefis ya. Her şey birbirinden güzel. Sarhoş mu acaba ya? Olabilir. Kızlar ya. Ama kızlar dur deli çıktı. Deli çıktılar deli. Gel gel. Ha gel. işte SM Town çıktı işte. Allah kahretsin. Evet geldik. SM Town'a geldik. Sonunda beklenen. Merak ediyorum ne olacağını. Ben bilmiyorum çünkü Esen Town'un ne olduğunu. Alın gençler bunlar size. Burada idollerin ürünleri var. Neler var göreceğiz. Serdar Şengül bir Red Velvet hayranı. Red Velvet fırtınası yaşatacak bize. Şimdi Wi-Fi'ye de girdim. Bakalım neler var neler yok göreceksiniz. Bunları bir araya gelsinler, toplaşsınlar. Çünkü şu an Esentown'dayım. Bir tane kamerayla yeni tutuyorum. Ne ya? Dokunmayın diyor. İşte. Şimdi burada olay şu. Hani bunları K-pop'u bilmeyenler endüstrinin büyüklüğü hakkında bir fikriniz olsun. Bu binanın tamamı SM Town yani SM isimli bir yapım firması var. Onun tüm sanatçılarının ürünlerine ait. Oyuncakları, kıyafetleri, tişörtleri her şeyini sattığını düşünün. Bir kocaman binada. 6 katlıymış. Bakın kıyafetler var. Arkadaşlar Red Velvet grubunun. Red Velvet'in. Oh my gosh. Bakın bu hangi grup? Cherry Bomb. Kıyafetleri, bütün aksesuarları. Fotoğrafları var burada. Asılmış. Gerçekten 6 katlı bir bina. İnanılmaz ya. Bunlar harika şeyler. Yapıyorsan böyle yapacaksın bu işi. Bak müzik ödülleri. Kimmiş bu? Awards of... Abur cuburda mı çıkmış Exo'nun? Exo'nun abur cuburu arkadaşlar. Çünkü çok güzel ya mekan. Sadece onlara ait bir dünya. Böyle bir dünya yok gençler. Evet, fiyatlara bakın. Yani en büyüğü 150 En büyüğü dolar. 150 dolar arkadaşlar bu gördüklerinizin. Daha küçükleri de var tabi. 150 dolardan 5 dolara kadar iniyor ama 5'likler 20'ye 25 santim. Minicik. Şurada bir SM Town Theater var. Orada da videoları gösteriliyormuş. Fotoboxlar var, şeyler var. Yani tam bir endüstri canavarlarının doruğu burası. Buraya gelirsiniz, paralarınızı harcarsınız ve huzurluca dönebilirsiniz. Çok pahalı, her şey çok pahalı ama onu söyleyeyim yani. Hiç ucuz bir şey yok.
Otoparkın içinde. Otoparktan otoparka geçiyoruz. Yani düşünün, bir futbol sahasını bitirdik, diğerine geçiyoruz. O kadar büyük bir otopark ki yeri bulana kadar 45 dakika geçti. Yani yürüyoruz. Yürüyoruz, Allah yürüyoruz. Dev gibi bir alışveriş merkeziymiş. Ben bu kadarını beklemiyordum ya. Abartı artık yani. Bakın bunun tamamı. Arkadaşlar otopark çıkışında 10 dolar verdik. 40 TL'ye 2 saat kaldık içeride. Evet. Coex. Gangnam'da Coex isimli bir alışveriş merkeziydi. Nereye gidiyoruz? Tapınak görmeye Tapınak. gidiyoruz. Adı neydi? Bong'un tapınağı. Budist tapınağı. Bu yağmurlu havada en güzel böyle şeyler yapmak lazım. Yarın bir buluşma organize edeceğiz. Şimdi onu konuştuk. Yongsan Meydanı'nda bir kafe bakacağız. Ve parçalar çok güzel bu arada. Gugak Radyo bu. Evet, Gugak Radyo. Gugak Radyosu, yani Kore'nin yerel müziklerini çaldığı radyo. Ne anlatıyor şu an Cenk? Bu iş yaparken Evet. insan yoruluyor. Onun yerine daha eğlenceli olsun diye. Ehe ya. Yani eğlenmek için daha. Anladım. Biri önce söylüyor, ondan sonra aynı şeyleri topluca Tekrar söylüyor. ediyor. Arkadaşlar bir Budist tapınağındayız. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Budistler, hani Buddha böyle bir şey istiyorlar mesela, hani sağlıklı olsun, işte Evet. benim çocuğum okulda kazansın falan diye şöyle isimleri yazıyor. Tabii ki de bunlar parayla alıyorlar. Şöyle aslında bu ışık yanacak. Onların kutsal gibi bir şey. Ben de Budist tapınağa ilk defa geldiğim için. Şu an bir ibadet var değil mi? Evet. Şimdi burası o kişinin kapısı. Keşişlerin kapısı burası. Evet. Kapılar. 손님과 다름없는 복을 받은 이와 같은 여인들을 지니는 일은 결상 거울에 강해봐 너무 즐거지 뭘 못해준대 못할 너무 즐거지 Ahşapla yapılan bir tahta, bir çalgı var. Çalgı değil de böyle vurarak şöyle ibadet ediyorlar. İnsanların ümitlerini böyle koyup hani ibadet ediyorlar. 마른 제자 관세음 보살님의 한량 없는 사랑과 복덕을 찬탄함 사람 없는 가운데 모든 진리를 사시고 들으심 없는 가운데 온갖 중생의 소리를 들어 Bir bariton ses içeride.
Orijinal gerçekten. Ah. Transpoze oldu. Orijinal gerçekten. Cenk bizi bir Budist tapınağına getirdi. Değişik. İlk defa bir Budist rahip mi deniyor okuyanlara? Keşiş. Budist keşişinin ibadet sesini duydum. Farklı, değişik bir renk. Bir bariton ses. Sürekli burun bölgesinde okuyan bir ses. Bize ilginç geldi. Hangi dilde okuduğunu sorduk. Korece ve Çince'nin karışımıymış ama anlamıyormuş. Cenk de anlamıyormuş. Çok güzel ağaçlar var çevresinde. Bu müzik nedir? Bu da Koreneksel enstrümanlarla birlikte yeni bir şey yapmışlar. Şimdi bu bina yapıları Cenk hangi stil dedim. Cenk dedi ki bana bu Kore stili yapılar dedi. Evet. Ben de dedim ki hani bize her şey aynı geliyor sanki. Yani şu bina bize Kore, Çin, Japonya hepsi sanki bir gibi. Bu nedir farklı yapan Kore stilini? Bu açıkçası geleneksel şeylere baktığımız zaman hepsi Çin, Japon, Kore hep benziyor. Ama detayları farklı mesela. Bu çatının sonunda böyle yuvarlak şeyleri var. Onlar o Kore geleneksel tarzı. Ama Çin'deki de birazcık farklı. Ne gibi farkı var? Mesela Çinler renkler farklı. Renkler farklı. Evet, Kore tarzılar hep böyle siyah oluyor. Evet. Kore'de bir günün daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Güzel müzikler, keyifli bir gün, değişik bir gün. Kore'yi özellikle uzun süre kalmak istedim yani. Daha kısa sürede de dönebilirdik çünkü Soğuyank'la röportajımız 2. gündü. Hızlı bir şekilde bitirebilirdik ama ben özellikle biraz şehrin nüfuz etmek istedim. Şehri tanımak istedim. İnsanların nasıl yaşadığını, ekonomilerinin nasıl olduğunu ve birazcık bilgi sahibi olmaya başladık bugünden itibaren. Jetlag'tik geçti. Güzel günler geçmeye devam ediyor. Teşekkür ediyoruz Cenk sana yani. Sağ ol. Ne demek? Müzik de bizi duygusallaştırdı. Allah Allah. Şurada Son Sun Yan. Son favorimiz. Cenk benden özellikle dinlememi istedi. Evet. Nefis bir renk. Şimdi bir sevgili ayrılıyor ama hani ben kafam tamam o boş ver diyor ama benim yüreğim öyle demiyor. Vay be, güzelmiş ha. Kasma mı? Kasma evet. Kasma. Arkadaşlar kasma yürek demek. Benim yüreğim ne demek? Ne kasma? Ney? Ben mi demek? Ne kasma? Ne kasıma? Evet. Ne kasıma benim yüreğim demek arkadaşlar. Senin yüreğin ne demek? Noi kasım. Noi kasım. Ney kasıma? Noi kasım. 약 300m